Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tuzak kale incelemesi yapacağız. Şimdi Azat arkadaşımızın kalesindeyiz. Şimdi Azat arkadaşlar şöyle diyeyim, benim eski oyuncum. Ama böyle her loncada ya böyle bir oyuncu olması lazım denilen bir oyuncu. Çünkü böyle heyecanlılığı, oyuna düşkünlüğü bu açıdan güzel. Sürekli hedef bulabilen bir arkadaşımız. Sürekli bir şeylerden haberdar olan bir arkadaşımız. Bu şekilde Lonca'ya ve bize katkı sağlıyordu. Bir aradan sonra Azat önceden bırakmıştı herhalde. Bir aradan sonra tekrar döndü falan. Şimdi TC Lonca'sında oynuyor. Biz de irtibat halindeyiz. Şimdi arkadaşlar Azat biraz dediğim gibi hani bu açıdan gözü açık kalesini tuzak yapmış bu kalesini. Dedi abi inceler misin? Bakar mısın? Bakalım. Çünkü bu konuda ona güveniyorum. Kesin güzel yapmıştır yani. Çünkü bir şey yapıyorsa illaki araştırıp bakıp bir şekilde bunu düzenlemiştir diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar geçmeden önce Azat'ın olduğu loncaya bakalım. Şimdi Azat TC loncasında. Şöyle baktığımızda arkadaşlar neredeyse 90B kudretleri var. Evet. Canavar sayıları falan güzelmiş arkadaşlar. Loncalarına katılmak isteyen olursa burada diplomasi, alım sorumlusu falan var. Lidere yazabilirseniz. Bozkurt Otağı diye lonca kaçıncı krallıkta? 49. krallıkta arkadaşlar. Böyle güzel bir lonca diyebilirim. Azat'ın kendisine de mesaj atabilirsiniz arkadaşlar. Size yardımcı olur. Eğer lonca arayan varsa, soran varsa bu şekilde. Şimdi arkadaşlar işe gelelim, olaya gelelim. Azat'ın kalesini inceleyeceğiz. Tuzak kalesine bakacağız arkadaşlar. Nasıl yapmış? Şimdi öncelikle canavar setini atlayalım arkadaşlar. Tek tipi nasıl ayarlamış? Piyade. Evet, piyadede bir hepsini anladım da. Evet, ya bu direkt mix'e odaklanmış. Dur. Tek tip yapmış ama mix'e odaklanmış arkadaşlar. Hangisine bassam mix var. Herhalde şimdi burada saf taşlarını falan görüyorum da bunlar beni şaşırtıyor. Galiba mix'e taşlara ayarladığı için fazla saldırı taşı kalmadığından dolayı herhalde saf taşlar falan takmış. Onu pek anlamadım ama dediğim gibi olabilir. Mesela suvari, evet. Herhalde sarı taşı yok, onun için eline ne geldiyse takmış. Neyse biz arkadaşlar şeye geçelim. Mix ekipmanına bakalım o zaman. Şimdi şöyle hatta giyelim. Evet arkadaşlar bakın. Bakın değerlendirin arkadaşlar kendiniz. Şimdi aslında çoğu ekipmana baktığınızda şöyle taşlarına falan şu an ekipman olarak doğru. Ekipman olarak doğru arkadaşlar. Taşlarda az uz bir oynama yapılabilir. Onu da acaba kendisi mi bu şekilde ayarladı? Taşı mı yetmedi? Onu bilemiyorum. Ama ekipmanı ve taşları güzel. Şimdi iki tane noktaya değinebilirim burada. Taş olarak sadece. Şuraya piyade taş takması lazım. Eğer böyle gidiyorsa bu şekilde mixte. Buna piyade taş takması lazım. İkinci olarak şurada arkadaşlar. Buraya aynı şekilde piyade taşı takması lazım. Ama şu morlu olandan. Şimdi bu dehşet taşı olması lazım. Evet bu 10 veriyor. 20 verenden takması lazım. Evet. 20 verenden takması lazım. Bir de şuradaki bunlar da saldırı desteği veriyor da bu ikisi. Ama dediğim gibi bunların ikisini piyade artı 20 olarak taş takabilir. Onun haricinde kalesinin ekipmanı güzel. Şimdi şurada ne var? Şu an ayarlamamış. Burada ne yapmış? Bakalım. Savaş herhalde bu. Hüner'de arkadaşlar yukarılara vermediyse bunu aşağıdakileri fulllemiş. Evet. Elinden geldiğince fulllemeye çalışmış. Evet. Tamam bunu bir yapalım. Hatta burada saldırı desteklerini de görelim arkadaşlar.
Şimdi bir tane de şöyle bir öfkeyi de açalım. Şu an hisar yok arkadaşlar. Ona göre şey yapın, değerlendirin. Başka yapacağımız bir şey var mı? Öfke açtık. Ekipman, hüner. Evet. Şimdi bakabiliriz arkadaşlar. Şeyi değerlendirelim. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın. Menzilli 618, piyade 546 ve süvari 567. Yani şu ana kadar değerlendirdiklerimden şöyle diyebilirim. En ideal o kale olabilir. Yani örnek alınacak bir kale diyebilirim. Saldırı desteğini güzel tutmuş, iyi tutmuş. Taşlarını güzel dizmiş. Bir iki tanesinde dediğim gibi kendisi belki o şekilde yapmıştır. Onlar artı 10 veriyor ama artı 20 takabiliyorsa takması daha iyi aslında. Belki de yoktur. Ondan öyle takmış olabilir. Şimdi saldırı destekleri arkadaşlar güzel. Kalenin ekipmanları böyle ahım şahım sarı mitik gibisine değil. Ama morda tutmuş ve taşları güzel. Taşlarını güzel götürmüş arkadaşlar. Bu şekilde acaba asker sayısına bakalım arkadaşlar. Asker sayısı da tabii ki burada önemli. Tabii biz burada malikaneyi bulursak kaleden bakmak istemiyorum. Ha buradan. Oo 41 M askeri varmış arkadaşlar. Şimdi 3 tane askerden 10 M yapmış. T3 hiç yapmamış. Ve T4 3'er M yapmış. Arkasından da evet T5 nereden baksan 300'er gibi bir T5'i var. Arkadaşlar çok ideal, normal bir kale düzeyi. Tam görmek istediğimiz tuzak kalelerden biri diyebilirim. T5'i fazla basmamış ki gerek duymamış herhalde arkadaşlar. Çünkü aslında T5'in olsa bile T5'i öldürmemek lazım. T4'ü burada yem olarak kullanmak lazım T5 için. Hani içtimalara falan katıldığınızda onun açısından bu kadar T5 bile yeter yani baktığın zaman. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar 41 asker çok güzel. Bu saldırı desteğiyle güzelce bunu tutabilir bence. Hele bir de formasyonu falan tutturursa hayli karşıdakini yer yani. Şimdi savunma duvarına bakalım. Evet savunma duvarı bu şekilde yapmış. Önce şunlara bakayım arkadaşlar kahramanlarına. Ne var burada? 2 tane piyade, 2 tane süvari, bir tane okçu var. Tabi bunların 3'ü ordu SL'de veriyor. Peki bunların yanına eklenilebilecek bir şey var mı diye bakalım. Yok. Tamam normal. İdeal arkadaşlar. Tabi burada kullanılacak kahraman önemli. Burada atıyorum menzil kare savunursa falan menzilliği önde daha iyi iş yapsın diye Hero'sunu falan burada değiştirebilir. Bir iki tane oynatma kendince yapabilir. Şimdi burada yoldaşlara yine geldik arkadaşlar. Yoldaşları önce bir bakın. Yoldaşlara bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsinden tek tip yapmış. Piyade, okçu, süvari. Bu Grifon. Bakıyoruz tekrar. Birliklerinin %10'u kadarıyla. Bakın canım. Şimdi burada Azad'ın birliklerin bunun devreye girmesi için %10 yani 4M birliğinin yaralanması ya da ölmesi lazım. 4M. 40M'de bu biraz zor görünebilir. Şimdi eğer ki iyi savunma yaparsa belki 1M bile askeri gitmeyecek. Yani yaralanmayacak. Ama öyle bir şeyde bu Grifon devreye girmez. 1M askeri yaralanırsa arkadaşlar Grifon devreye girmez. Aynı şekilde şimdi bakın ne diyor? Menzil birliklerinin %10'u kadarı öldüğünde diyor. Şimdi geçen ben bunun videosunu ince ayrıntıyla yaptım arkadaşlar. Söyledim. Şimdi diyelim ki aynı şeyi tekrarlıyorum. Bakın. Şimdi adam saldırdı. Tamam mı? Menzil savunduk. Hadi diyelim 4M askeri gitti bu kalenin.
4'am asker adam neye vurdu? Örnek menzilliye vurdu. Yani şakacı yıldıza vurdu. 4'am askeri iyi denk getirdi ve okçusunu kesti diyelim. Okçusunu kesti, 4'em gittiği için bu devriyeye girer. Şakacı yıldız. Ama şimdi şu ikisine bakalım. Süvari birliklerinin %10'u kadar diyor. Yani hem okçunun, süvarinin aynı şekilde süvari birliklerinin %10'u arkadaşlar. Ölmesi lazım burada da. %10'u kadar ve aynı şekilde piyade birliklerinin %10'u kadar burada askeri ölmesi ya da yaralanması lazım ki işleme geçsin. Şimdi burada eğer ki sadece okçusuna vurursa sadece şakacı yıldız işin içine girer. İkisi boşa çıkar. Bakın bunu bir kenara koyun. Unutmayın yani. İki taneden Pupa rüzgarı bile, bu grifon bile çalışmayabilir bir. Bakın. İkincisi dediğim gibi okçu. Bunlardan biri belki çalışabilir. Şu üçünden biri belki çalışabilir. Ama diğer ikisine belki sıra gelmeyebilir. Unutmayın. Karşıdaki adam çok iyi vurması lazım. Bunların çalışabilmesi için. Ama örnek veriyorum, burada ne koyulabilir? Bakın. Şimdi şunları sildim. Örneğin mesela. Şu ne diyor? Bakın. Savaş başında diyor. Hemen diyor kahramanlara destek verir diyor. Şu bir. Şurada mesela ne diyor? Savaş başında ordu CP değerini arttırır diyor. Atıyorum mesela bu. Bu piyade ile alakalı. Şu mesela. Ne diyor? Düşman ordu CP'sini düşürür diyor. Örneğin bu. Bakın. Şimdi diğerleri sıkıntılı. Diğerleri kullanılamayacak halde. Şöyle arkadaşlar. Örneğin mesela eğer ki yoldaşlar direkt işin içine girsin istiyorsanız bu şekilde yapmanız lazım. Çünkü hangi forum tutacağınızı eğer mesela şunu yapabilirsiniz. Onda problem yok. Mesela ben piyadede bekleyeceğim. Adam neyle gelirse gelsin. O zaman şöyle şunu yapabilirsiniz. Örnek veriyorum. Mesela bu %10'u birliklerinin %10'u demiş. Bu mesela bu da işe yarar yaramaz. Dediğim gibi 4'em askeri silinmesi lazım. Kale kendine güveniyor mesela. Şunu diyebiliyor. İşte ya benim kalem 4'em zarar görmez falan diyor. Mesela piyadeyle savunacağı belli, böyle yapabilir. Şunları çıkarmıyorum çünkü bunlar hani savaş başında işe yaradığı için daha çok yardımcı olabilir. Durumun nasıl gideceği belli olmaz yani o anda. Ondan dolayı. Bu bir sadece sizlere örnek arkadaşlar. Ya şöyle yaparsınız, şunda problem yok. Şöyle mi yapmak istediniz? Böyle durabilir. Bunda bir problem yok. Burada da şunu baz alırsınız, ya işte kalem 4'em asker atıyor, ölmez gibisine şey yapabilirsiniz. Asker azalması o kadar yaşanmaz falan diye düşünebilirsiniz. Şunda mesela 4'em istiyor bu. Bu kadar azalmaz. Azalırsa da işte zaten bu devreye girecek diye düşünürsünüz. Ya da o kadar azalmasın. Yoldaşlar başta hızlıca işe girsin dediğinizde şöyle durabilir. Bir. İkincisi işte hangi form duracaksanız bunu adamlar yola çıktığında değiştirmeye uğraşmayın. Çünkü hata yapabilirsiniz. Neye geldiğini göremezsiniz falan. Adam belki halı basmaz. Siz bunları değiştirme rolüne gidersiniz. O anda bir halıyı çakar adam. Sıkıntıya uğrarsınız. Ondan atıyorum mesela öncesinde dediniz ki ya ben işte bazıları şöyle düşünüyor. Ben piyade tuzağım. Ben okçu tuzağım. Böyle yapanlar var mesela. Diyelim ki adam ben piyade tuzağıyım diyor. Piyadenin üstünde dursun. Böyle. Şöyle durabilir. Okçu tuzağım diyor. Şöyle durabilir o adam. O adam böyle durabilir. Ya da şöyle hepsi mixte olacak. Yani bu şekilde hepsine işlem yapacak türde bir şey olacak. O da bu ordu birliklerinin %10'unu etkiliyor. Diğerleri ise arkadaşlar menzilli birliklerin %10'u öldüğünde diyor. Bunu karıştırmayın. İki tip var. Biri tüm birlikler, biri de menzilli birliklerinin arkadaşlar. Bu şekilde %10'u bu işe yarıyor. Yani ben atıyorum kale sahibi ben olsam ya bunu bu şekilde tutarım ya da mesela ne durabilirim? Karşıdakini mesela anladım. Süvari geliyor mesela. Şöyle yapabilirim. Şu. Ben olsam böyle yaparım yani. Öncesinde mesela tahmin etmeye çalışırım. Bu şekilde yapar geçerim. Yani en mantıklısı. Öteki türlü üçünü yaptığı zaman atıyorum bir tanesi çalışır da ikisi çalışmazsa o zaman sıkıntı. Bunların üçü de çalışmaz o zaman. Onun için
Şimdi zaten kendisi izlediğinde bunu görecek. Kendisi değiştirir, değiştirmez. Ben onu ona bırakıyorum. Arkadaşlar o şekilde kalsın. Hero'larında bir şey yoktu dediğim gibi. Arkadaşlar dekorasyon. Şimdi bazıları bana diyor ki ya abi bu işte dekorasyon yap, hatta onu yaparken videoya da çek. Lan vallahi arkadaş ben bir tane uğraştım. R harfini falan yaparken sıkıntı oluyor yani, kaleye bir şey yazıyoruz. Hiç yazmaya falan çalıştım. R'yi falan yazarken sıkıntı yaşanıyor. Kim oturacak da ben şey dekorasyon yaparken nereden videoyu hazırlayayım arkadaş, zaten zor yetişiyor. Şimdi Azat güzel dekorasyon yapmış. Zaten zor buldum yani, o kadar ağacın, çiçeğin, böceğin ortasında şeyi zor buldum. Tabii kendisi alışmıştır, gözü alışmıştır. Ondan bu şekilde takılıyor. Güzel de yapmış. Şimdi ben bazı kişilerden duyuyorum. En başta işte bu güncelleme hakkında işte iyi düşünmüyordum, olumsuz düşünüyordum falan. Ama kendim dekorasyona uğraşınca galedeki bakınca, biraz yapınca hoşuma gidiyor falan filan diyenler var artık. Bence herkes artık ayak uydurdu. Yani başka yapacak bir şey yok. E, Yapan yapıyor arkadaşlar. Bu şekilde güzel bir dekorasyon da yapmış Azat arkadaşımız. Şöyle de yine size göstereyim arkadaşlar. Ekipmanı bu şekilde. Bunu örnek alabilirsiniz. Dediğim gibi iki tane burada parça. Şunu piyade takması lazım. Bu da piyade de bunu artı 20 olan piyade SL'de taş takması lazım. Şu ekipman ideal bir ekipman arkadaşlar. Taşlar da aynı şekilde ideal bir taş tuzak kale için. İleri zamanlarda bu kaleyi e, işte savunmalarını falan göreceğiz arkadaşlar. E, Yani Azat yakında çalışmaya başlar. Savunmalar yapmaya başlar arkadaşlar. Dediğim gibi yakında savunmalarını da sizlere gösteririm. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Ekipmanları, yoldaşları falan iyi anlayın. İyi kavrayın bu olayları. Birçok kişi hala sormaya devam ediyor. Tabi bir görünen videoyu herkes görmediği için tekrar diğer videolarda da mecbur aktarmak zorunda kalıyoruz. Bu şekilde bir videoydu arkadaşlar. Kale güzel. Asker sayısı olarak, ekipman olarak, taş olarak güzel bir kale. Dediğim gibi ideal, örnek bir kale bence. Böyle arkadaşlar. Siz de aynı bu şekilde bir kale yapabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bizi desteklemeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.